Benjamin TV'ye hoş geldin. Tayland'da 10. günüm. Bu ses kaydını Hint Okyanusu'nun ortasındaki Phi Adası'nda bir otel odasından kaydediyorum. Sizler bu videoda ilk günümü izleyeceksiniz. Öyle pahalı tur şirketlerine muhtaç kalmadan tek başınıza ya da arkadaşlarınızla uçak bileti alıp nasıl böyle Ankara'ya İstanbul'a gidiyorsunuz, aynı şekilde Phuket'e nasıl gidilir? Havaalanına indiğimizde merkeze nasıl ulaşırız? Ya dünyanın bir ucuna bir tur şirketine bağlı kalmadan nasıl gidilir? Zorlanmaz mıyız arkadaş? Ne yapacağız oralarda diye endişe duyanları rahatlatacak bir video olacak. Yani aslında gitmek ne kadar kolaymış, her şeyi öğrendik diyeceğiniz bir rehber videosu. Tayland'la ilgili birçok video var. Böyle gece hayatı, eğlence, masaj salonları falan. Gitmeden önce ben de birçoğunu izledim. Karman çorman, yani hangi birini izleyeceğimi şaşırdım. Ben böyle 4-5 bölümden oluşan kısa rehber videoları çektim. Tayland'da şöyle bir haftalık dolu dolu bir tatil programı hazırladım size. A'dan Z'ye her şeyi elinizle koymuş gibi bulacaksınız. Videolarda hem bu şekilde arkadan size bilgiler vereceğim. Ara ara da Tayland'daki anlarıma bağlanacağız. Oradaki hissiyatlarımı, arkadaki sesleri duyacaksınız. Tayland'da böyle sadece gezip eğlenmek de vardı ama inanın 7/24 elimde kamera, boynumda mikrofon, sizler için dolu dolu rehber videoları çektim. Bu kardeşinizi motive etmek isterseniz aşağıda bir beğen butonu var. Bazı şeyler böyle boş geliyor. Ne beğen butonuymuş arkadaş diyorsunuz belki ama böyle şeyler kanalım için çok değerli. Algoritmam için çok önemli. Ben bunu meslek olarak yapıyorum. Oraya basarsanız mutlu olacağım. Tabii basmak zorunda değilsiniz. Canınız sağ olsun, kimseye kızmıyorum. Şimdi 11 Şubat gününe geçmişe gidiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Ben seni nasıl götüreyim Tayland'a? Seni orada yerler. Aşı maşı vururlar. Sıcak bir de orası. Bunalırsın orada. Anneme emanet ediyorum seni. 7 gün sonra geleceğim, tamam mı? Küsmek falan yok. Anlaştık mı? Hem çok uzak. 11 saat uçağa nasıl bineceksin sen ya? 11 saat yolculuk, mahvolursun oralarda. İnanılmaz heyecanlıyım. Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum ama gerçekten acayip heyecanlıyım. İnşallah çok güzel geçer. Bu videoyu çekmekteki amacım, bu arada Benjamin TV'ye hoş geldiniz. Sizlerin de bir tur olmadan rahat bir şekilde nasıl İstanbul'a, Ankara'ya gidiyorsunuz uçağınızın biletini alıp tek başınıza ya da sevdiklerinizle rahat bir şekilde nasıl Tayland'a gidebiliriz? Havaalanında nelerle karşılaşıyoruz? İşte Patong şehir merkezlerine nasıl gidiyoruz vesaire. Bunları anlatacağım. Çok kısa bir video olacak. Otel odasına gidince videoyu bitireceğim. Bu bir rehber videosu. Umarım size de nasip olur. Tek başınıza siz de gidersiniz, arkadaşlarınızla gidersiniz tur olmadan. Önce pullarımızı aldık. 150 lira ödedik kişi başı. Kapıya doğru gidiyorum. Kapı belli oldu. Birazcık acıktım. Gevrek alayım dedim. Gevreğin tanesi 80 lira. Acıkmadım. Doydum. Kapılar çok uzak dış hatlarda. Erken gelin mutlaka. Çünkü bayağı yürüyorsunuz. Tam bantlar var vesaire var ama telaş etmemeniz için. Ben geldim, erken geldim garanti olsun diye. Bekliyorum şimdi. Uzun bir uçuş. İnşallah sıkıntısız geçer. Uçağa yarım saat kala bizi almaya başladılar. Heyecanım artık böyle tavan yapmıştı. Çünkü uzun yıllardır gitmek istediğim bir ülkeye gidiyordum. Bazıları için basit bir uçak bileti gibi gelebilir ama benim için çok zor elde edilen bir şeydi. Uçak biletimi 10 ay önce 7.933 liraya Skyscanner sitesinden aldım. Benzeri birçok site var. Ara ara böyle uygun uçak biletleri bulabiliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın Phuket'e aktarmasız direkt uçuşları var. Ben onu tercih ettim. Aktarmalı uçuşlarda daha da uygun fiyatlı biletler bulabilirsiniz. Bunu da mutlaka not alın. Uçağa binmeden önce 11 saate yakın uçuş süresi gösteriyordu. Pilot 9 saat sürecek falan diye açıklama yapınca bayağı mutlu olmuştum. Sebebini bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilir. Yani Phuket uçuşumuz 9 saat sürdü. Uçakta önce bize minik bir çanta verdiler. İçinde böyle terlik, kulak tıkacı, göz bandı, hatta minik bir battaniye bile vardı. Kalkıştan 2 saat sonra akşam yemeği geldi. Hatta seçenekler de sunuyorlar size. Ben köfteli olan menüyü seçmiştim. Zaten Türk Hava Yolları yemekleri konusunda bayağı ünlü, lezzetli. Yalan olmasın, verdikleri her şeyi süpürdüm. Yemeğin bittiğinde saat sabaha karşı 4'ü gösteriyordu. Uçaktaki hissiyatlarımı aktarmaya çalışıyorum bunları anlatırken. Saat 4'ü gösterirken böyle bayağı bir uyku bastırdı. Direkt uyumuşum. İnişe 2 saat kala oldukça güzel bir kahvaltı geldi. Onun da hepsini bitirdim. Sadece içinde böyle çilekli bir yoğurt vardı. Onu yiyemedim. Tabii tercih meselesi. Kahvaltıyı bitirmez kaptan o beklediğim anonsu yaptı. Phuket için alçalışa geçiyoruz dedi. Allah'ım var ya. Çok mutluydum. İnerken uçağın penceresinden gördüğüm manzaraya ya nasıl anlatayım? Bak siz de görüyorsunuz. Bir adaya geldiğin iliklerine kadar hissediyorsun. Diyorsun denize bak, ağaçlara bak, abi Phuket'teyim falan. Böyle kendi kendime konuştuğumu da hatırlıyorum. Uçak 10 dakika sonra park etti. Transfer otobüsleri bizi almaya geldi. Havayla böyle ilk temasımda öf ne sıcakmış dedim. Zaten biliyorduk bunu. Şubat ayında yarım küre değiştirdik abi ama biraz afallamıştım tabii o sıcağı yiyince. Uçağa böyle kısa kollu şort falan girebilirdim ama 11 saat uçuş diye biliyorduk. İşte klima vesaire üşütmeyelim dedik giderken. Onun için böyle ince sivitler tercih ettim. Havaalanı böyle. Küçük bir havaalanı. Hemen geldiğinizde burada Exchange döviz bürosu var. Ya çok büyük bir havaalanı değil. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Yani şu en sonda bitiyor havaalanı. Buradan da sağ taraftan çıkış yapılıyor zaten. Şurada gümrük işlemleri. Orada bir kalabalık görüyorum.
Şimdi havaalanı inince ilk düşündüğümüz şey para oluyor. Herkes zaten paralarını bozdurmaya başlıyor. Tayland para birimi baht arkadaşlar. Türk lirasıyla kur farkı şu anda 0.85. Buraya gelirken dolar getiriyorsunuz. Getirdiğiniz dolarları da baht para birimine çeviriyorsunuz. Şimdi altını çizerek söylüyorum. Havaalanının içindeki döviz bürosundan sakın bozdurmayın. Daha yüksek bir fark ödersiniz. Gümrükten geçtikten sonra havaalanı dışında döviz büroları var. Dolarlarımızı orada bozduruyoruz. Bakın bu bilgileri mutlaka not alın. Şimdi şunu da soranlar olacak. Türk banka kartıyla abi ben gidip ATM'den baht olarak para çekemez miyim? Tabii ki de çekersin. Ama her çektiğin rakama istersen 100 baht çek, istersen 1000 baht çek. ATM'ler her çekişini 220 baht komisyon alıyor. Yani burada ne demek istiyorum? Para çekecekseniz eğer ATM'den tüm tatilinizi hesaplayın, tek seferde çekin. Yani tek seferde o 220 bahtlık komisyonu ödeyin. Ya ben bunun hesabını yapamam diyorsanız da yeteri kadar dolar alın yanınıza. Paranız bittikçe şehirdeki döviz bürolarından çevirirsiniz. Bakın şuraya kocaman tekrar yazıyorum. Bu not çok önemli. Türkiye banka kartıyla ne kadar çekerseniz çekin, her baht çekişinizde 220 baht komisyon ödüyorsunuz. Şimdi gümrükten geçtik ama maalesef gümrükteki tüm kayıtlarımı sildiler. Dediler ki burada video çekemezsin. Ben en başında söyleseniz çekmezdim zaten. En sonuna kadar beklettiler. En sonunda bütün kayıtları sildiler. Şimdi gümrük alanından valiz tarafına doğru geçiyoruz 5 numaraya. Havaalanı küçük. Gümrükte çok sıra vardı bu arada. Bayağı bekledik. Şimdi valizlerin oraya doğru gidiyorum. Valizlerden sonra da Patong'a nasıl gidiyoruz, ne yapacağız, nelere bineceğiz onları göstereceğim. Şimdi şöyle valiz alanına geldim. Tayland'da Grab isminde bir uygulama var. Gitmeden önce ne yapıyoruz? Telefona indiriyoruz. Bak yanlış indirmeyin diye logosunu da buraya koydum. Bu uygulama bildiğiniz Uber gibi işliyor. Gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz, fiyatları görüyorsunuz. Özel bir araç sizi alıyor, güvenli bir şekilde götürüyor. Yani havaalanından gitmek istediğiniz noktayı yazıyorsunuz, Grab sizi götürüyor. Havaalanından şehir merkezine giden otobüsler de var ama tavsiye etmiyorum. Otobüs dolana kadar bekletiyorlar. Valizlerle böyle koltuklarda perişan oluyorsunuz. Kalabalık yolculukla cabası. Zaten abi saatlerce yol gelmişsin. Yorgun, böyle perişan, leş gibisin, jetlag'da olmuşsun. Bana kalırsa Grab araçlarıyla rahat bir şekilde gidin. Bu Grab uygulamasını şehirdeki her yerde kullanabiliyorsun. Çarşıya mı gideceksin? Haritadan bir koy mu beğendin? Gir Grab'e, fiyatı gör, şoförü seç, rahat bir şekilde git. Bak şehir içindeki ulaşım konusunda bu bölümde anlatmış oldum. Tayland'da ne kullanıyoruz? Grab uygulamasını kullanıyoruz. Tayland'da trafik soldan akıyor, direksiyon sağ tarafta. Arabaları, motorları böyle deli gibi hızlı kullanıyor herkes. Burada ne zaman trafiğe çıksanız kendinizi Luna Park'ta gibi hissediyorsunuz. Son ses müzikler, pata pata bağıran egzozlar. Gözlemlerime göre burada bu konularla ilgili pek kanun yok. Herkes çok rahat. Otele giderken size de bu otel konusunu kısa ve net bir şekilde anlatayım. Nerede kalacağız? Phuket'e geliyorsan Patong Beach'te kalıyorsun. Şimdi Karon Beach var, Kamala Beach var, Bantao diye bir yer var. Booking'te otel ararken kafanız o bölgelere gitmesin. Çünkü alışverişten masaja, tur transferlerinden uygun yemeklere, hastanesi, eczanesi, eğlencesi her şey Patong'ta. Eğer Phuket'te kalacaksanız Patong'ta kalmanızı tavsiye ediyorum. Tabii karar sizin. Niye Phuket'te kalacaksınız dedim. Çünkü bu 5-6 bölümlük rehber videomda Phi Adası'nda bile kaldım. Naka Adası'ndaki otelleri gezdim. Yani şehirlerde kalmak istemeyip abi biz adalarda kalmak istiyoruz diyenlere de rehberlik ettim. İlerleyen bölümlerde onları da göreceksiniz. Özetle burada geçirdiğim günleri tek bir otelde geçirmedim. Size alternatif olsun diye sürekli otel değiştirdim. Phuket'e gelirken internette de görmüşsünüzdür eminim. Abi temiz otel bulalım. Fotoğraflar gerçek mi? Kandırılmayalım sorunu var maalesef burada. Ben hepsini göstere anlatmış olacağım. İçiniz rahat olsun. Mesela konusu açılmışken ilk kaldığımız otel. Biz kandırıldık abi. Net bir şekilde bağıra bağıra söylüyorum. Booking'te öyle fotoğraflar, öyle yorumlar var ki bu otel hakkında. Yani bildiğin süslemişler ama yalan dolan, ben oradaki yorumların da otel tarafından yapıldığını düşünüyorum. Otel çok eskiydi. Böcekler, kertenkeleler her şey geziyordu. Ya ben kampçı adamım, takılmam böyle şeyler ama bu bir rehberlik videosu. Şimdi mağara adamlığını bırakalım, ben sizin için çekiyorum. İlk odaya girdiğinizde ne güzelmiş falan diyorsunuz ama bir süre sonra ne kadar eski ve bakımsız olduğunu görüyorsunuz. Banyolar dökülüyordu. Klimalardan böyle leş gibi bir koku geliyordu. Duş alırken falan midem bulandı da neyse bu konulara çok girmeyeceğim. Emin olabilirsiniz Booking'te gezerken bu oteldesin karşınıza çıkacak. Puanı bayağı yüksek çünkü ben kalmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi otel odasına girdik, giriş yaptık. Buraya 3 günlük bir rezervasyon yaptırmıştım. Maalesef umduğum gibi bir yer çıkmadı. Aslında bu videoyu çekme amaçlarımdan biri de buydu. Yani rehber videosu sonuçta. Booking'te fotoğraflara aldanıp çok güzel yorumlarmış deyip gidip otel tutmayın. Ben size burada güzel oteller de önereceğim. Burada maalesef 3 gün kalmak zorundayım çünkü ücreti ödendi vesaire. Perdelerden de anlaşılıyordur nasıl bir yer oldu. Burası 4 yıldızlı bir otel ama en güzel odasının fotoğraflarını koymuşlar. Buraya geldik, birçok kişi İngilizce bilmiyor otelde. Yetkili kişiler evdeymiş. Derdimi anlatmaya çalıştım. Yani otel odası gerçekten hiç içime sinmedi. Ben her yerde kalırım. Ben doğada kalan adamım ama
Ya fotoğraflarla alakası yok otelin. Bir de ilginç bir şey yaşadım burada. Onu da anlatmak istiyorum size. Videoyu sonlandıracağım. Bak şurada duvarda kertenkeleler vardı, tamam mı? Ben onları biraz kovaladım buradan. Şuradan kaçtılar. Şu aradan kaçtılar. Bazıları gitmedi, işte peçete iliktirdim falan. Sonra bunu işte yetkililere bildirdim falan filan. Biz dediler halledeceğiz, odaya dediler bir sistem yapacağız. Yaptıkları sistemi gösteriyorum. Abi peçete tıkadılar. Aşağıda yaptılar, diyor ki bu diyor çok iyi bir sistem. Buradan diyor asla diyor girmez diyor. Ay çok eğlendim ya. Ya İngilizce bilmiyorlar. Hani biliyor bazıları da böyle çat pat falan konuştuk falan ama işte çok iyi bir sistem, hiçbir şekilde bir sorun yaşamayacaksın. İşte bu kertenkele önleyici falan. Ben sinekliği anlatmaya çalıştım. Anlamadılar. Sonra fotoğrafını gösterdim. Bundan yok mu dedim. Bundan takalım buraya. Dedi ondan yok. Yani böyle ilginç bir şey yaşadım. Çok yorgunum. Gerçekten uyumak istiyorum artık. Saat yani kaç saattir uyanığım, ne zamandır yoldayım hatırlamıyorum. Şimdi özetle bu video bize neye rehberlik etti? Tur şirketine bağlı kalmadan ne yaptık? Uçağa bindik, Phuket'e vardık, havaalanında paramızı bozdurduk, arabamıza bindik, otelimize geldik, yatağımıza yattık. Kendime bir söz verdim arkadaş. Saçma sapan gereksiz ayrıntılara girmeyeceğim. Buraya gelmek isteyene özetle bir rehber videosu hazırlayacağım dedim. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Arkanıza yaslanın, bir düşünün. Bu videoyu izledikten sonra tek başınıza veya bir arkadaşınızla Phuket'e gelip otele kadar öğrendiğiniz bilgilerle rahatlıkla gelir misiniz? Yani böyle konuşuyorum ama belki bu videoyu buraya kadar kimse izlememiştir. Kendi kendime anlatıyor da olabilirim. Eğer izleyen varsa, yani orada hala birileri varsa yorumlar kısmına düşüncenizi yazarsanız çok sevinirim. Otele kadarki olan yolculukta da ya bak şunu anlatmadın, şunu merak ediyorum, aklıma şu takıldı dediğiniz bir şey varsa da direkt yorumlar kısmına sorabilirsin. Ben bu yaptığım tüm yolculukları anlık olarak Instagram hesabımdan da paylaşıyorum. Burada YouTube'daki gibi sonradan değil. Anlık olarak takip etmek istersen bak aşağıda yazdım. Instagram'dan takip edebilirsin. İletişime de geçebiliriz oradan. İşte sorun falan varsa. Şimdi ilk bölüm bitti. İkinci bölümde ne göreceğiz? Telefonumuza ucuza internet alacağız. Üstümüze başımıza Phuket'e uygun kıyafetler alacağız. Pazarlıklar yapacağız. 800 liralık kıyafetleri 200 liraya nasıl düşürdük abi? Onları göreceğiz. Burada pazarlık çok acayip. O Phuket'in meşhur ıssız adalarına turları nereden alıyoruz? O turlarda nasıl manyak pazarlıklar dönüyor? Hepsini göreceğiz. Şehirde ikinci günde de bunların yanında sizi cennet gibi bir koya götüreceğim. O koya da birlikte gideceğiz. Yani Tayland tatilinizi gün gün göstere göstere sizin için planlamaya devam edeceğim. Eğer nasip olursa birkaç gün içinde ikinci bölümü yayınlamış olurum. Burada saat şu an gece 3'ü gösteriyor. Bakmayın böyle konuştuğuma, gözlerimden uyku akıyor. Çok yorgunum. Benden şimdilik bu kadar. Vaktiniz varsa yorumlarda buluşalım. Varlığınızı da hissetmek istiyorum. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Umarım bu rehber videosu izlerken de hoşunuza gitmiştir. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.